Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetine doyamayacağınız, yapımı oldukça kolay olan kaşık turşusu tarifim var. Bu turşuyu hemen yapıp tüketebilirsiniz. İsterseniz kavanozlarda kış boyunca saklayabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu turşumuzda 4 kilo domates kullandık. Domatesleri alırken bardak domates almaya özen gösterin. Yıkayıp süzdürmüş olduğum domateslerin sadece kök kısımlarını temizleyeceğim. İkiye bölmüş olduğum domateslerin sap kısımlarını alıyorum, küçük küçük parçalar halinde rondonun içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Küçük küçük doğramış olduğum domatesleri rondonun içerisinde püre haline gelinceye kadar çekiyorum. Daha sonra büyükçe bir leğenin içerisine hepsini boşaltacağım. Bu aşamada 4-5 tane domatesi geride bırakıyorum. Bu domateslerle maydanozları ve sarımsakları rondodan geçireceğim. Bu sayede diğer malzemelerin de püre olması daha kolay oluyor. Birkaç tane domatesi rondonun içerisine koyuyorum. Güzelce rondodan geçiriyorum. Domates sosunu hiç boşaltmadan içerisine sarımsakları ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 4 baş sarımsak kullandım. Bunu da leğenin içerisine boşaltıyorum. Kalan domatesleri rondonun içerisine koydum. Yarım demet maydanozu da içerisine koyuyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman maydanozları rondodan geçirmek daha kolay oluyor. Bir iki kere çevirdikten sonra rondonun kapağını açıyorum. İçerisine 15 adet cin biberini koyuyorum. Cin biberlerin sap kısımlarını ayırıyorum. Eğer acı sevmiyorsanız bu işlemi yapmayabilirsiniz. Fakat cin biberi bu turşuya çok yakışıyor. Cin biberlerini de rondoya koyduktan sonra çekiyorum ve bütün malzemeleri leğenin içerisine boşaltıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu tarifimde 600 gram kıl biber kullandım. Kullanmış olduğum biberler tatlı. Sizler kendi damak zevkinize göre acı biber de kullanabilirsiniz. Kaşık turşusunun içerisine yeterince cin biberi kullandığım için yeşil biberleri tatlı kullanmayı tercih ettim. Biberlerin sap kısımlarını temizledikten sonra küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Doğradığım biberleri de leğenin içerisindeki malzemelerin üzerine boşaltıyorum. Bütün malzemelerin hepsini leğende birleştireceğiz. Biberlerin hepsini doğradım, leğenin içerisine koydum. Bu malzemeleri kenara koyuyorum. Derince bir kase alıyorum. İçerisine 2 çay bardağı üzüm sirkesini koyuyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Her ikisiyle de güzel ve lezzetli oluyor. 1,5 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Bu aşamada mutlaka zeytinyağı kullanmanız gerekiyor.
Daha sonra bu karışımın içerisine 2 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Bu aşamada kesinlikle turşunuzda kaya tuzu kullanın. İnce tuz ya da sofra tuzu kullanmayın. 2 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. 2 çay kaşığı limon tuzunu ekleyerek bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Limon tuzu sevmiyorsanız onun yerine limon da koyabilirsiniz. Bütün malzemeler güzelce eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra bu malzemeleri de leğenin içerisine boşaltıyorum. Bu turşunun püf noktası bir gün boyunca malzemelerin hepsini 2 saat aralıklarla karıştırmak. Böylelikle asitini biraz arındırmış olacağız. Malzemelerin hepsini bir gün boyunca bu şekilde bekleteceğiz. Arada bir de karıştırmayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Ertesi gün leğenin içerisindeki malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Daha önceden güzelce yıkayıp ve kurulamış olduğum kavanozları alıyorum. Kavanozların ince kısmına gelinceye kadar turşudan dolduruyorum. İkinci püf noktası bu turşuların ağzını kapatmıyoruz. Bir gün boyunca kavanozları ağzı açık şekilde bekleyecek. Tabii ki mutlaka gelip gidip aralıklarla karıştıracağız. Böylelikle oluşabilecek bütün asitleri de arındırmış olacağız. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Leğenin içerisinde arada bir karıştırarak bir gün beklettik. Kavanozların içerisine koyduk. Bir günde bu şekilde beklettik. Tabii ki mutlaka arada bir de karıştırdık. Ertesi gün kavanozlardaki turşuyu tekrar karıştırıyorum. Daha sonra daha önce hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alarak 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bu turşuları kesinlikle güneş görmeyen serin bir yerde saklayacağız. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz. Turşumuz oldu. Gerçekten lezzetine doyamayacağınız çok lezzetli, her yemeğin yanında tüketebileceğiniz harika turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.